Merhaba arkadaşlar, bu benim ilk videom olacak. İlk videom olduğu için de ben de çok heyecanlıyım ve dilim sürçerse lütfen affola. Bugün beraber limonlu küpelerimi nasıl yaptığımı öğreneceğiz beraber adım adım. Malzeme olarak Fimosoft'un hamurunu kullandım. Renk olarak da 16 numara Sunflower rengini kullandım. Hamurumu da yumuşatmak için birkaç damla bebek yağı kullandım. Hamurumuz bir fındık tanesi büyüklüğünde olacak. Bu fındık tanesi büyüklüğündeki hamurumuzu yuvarlayarak şekil vermeye başlıyoruz. Elimde iyicene yumuşattığım hamuru elimde döndürerek limon şekli vermeye başladım. Uçlarını mümkün olduğunca sivriltmeye çalışıyorum. İstediğim şekli yakaladığım limonlarımı ince uçlu kalemimle delmeye başlıyorum. Minik noktalar koyuyorum üstüne. Gelişi güzel noktalar bunlar. Noktalarını verdiğim limonumu tekrardan elimle düzelttim. Şimdi daha önceden hazırladığım pastellerimin tozlarını çıkarttım. Beyaz ve fıstık yeşili pastellerim. Limonumu alıp bir ucunu beyaz pastel, diğer ucunu da fıstık yeşili pastelimle boyuyorum. Şu anda hazır olan limonumu daha önceden ucunu kısalttığım aparatımla yeşil tarafından deliyorum. Evet, şu an pişmeye hazır. Bir adet küpe yapabilmek için toplamda 8 adet limon yapmamız lazım. Ve bunun için de bu küpelerin başları içinde yine küçük bir hamuru silikon merdane elinizde yoksa eğer cam kavanoz kullanarak açabilirsiniz. Ahşap kullanmayın. Ahşap kullanırsanız yapışacaktır merdane. Ben bu boyutu sevdiğim için, bu benim bir parfüm kapağım. Onu kullanıyorum. Evinizdeki kendi malzemelerinizden herhangi birini kullanabilirsiniz. Döndürerek yuvarlağımı oluşturuyorum. Oluşturduğum yuvarlağım için küçük bir delik açarak onu birazcık büyütüyorum. Bir küpe için 2 adet hazırlamanız yeter. Şimdi sıra geldi yapraklarımıza. Bir tane limon için 6 adet yaprak kullanacağız. Ben yaprak için Sernit'in 18 numarasını seçtim yaprak rengi olarak. Silikon merdanemle önceden yumuşattığım hamurumu açıyorum. Kalınlığı 1 milimden biraz daha ince olabilir veyahut 1 milim diyebiliriz. Şöyle gösteriyorum. Bu kalınlık bizim için yeterli.
Siz bunun için bir şablon da kullanabilirsiniz. Ben elle yapmayı tercih ediyorum. Maket bıçağımla yaprak şekillerimi veriyorum. Elle yaptığım zaman da boyutları birbirinden farklı olduğu zaman benim gözüme açıkçası daha doğal gözüküyorlar. Şimdi yine aynı şekilde tepesine deliğimi açıyorum. Birazcık şekil vermeyi, yamultmayı seviyorum. Üstüne de yaprak şekli verebiliriz. Yaprağımız da böylelikle hazır. Evet, pişirmeye koyabiliriz şimdi bunları. Fırın tepsisine dizdiğim ürünlerimi 130 derecede önceden ısıttığım fırınıma vereceğim. Yaklaşık 25 dakika kadar sürede pişireceğim. Pişirdikten sonra da birleşme kısmı için tekrar anlatacağım, size görüşeceğiz. Fakat bilmeniz gereken bir şey var ki bunun için kullandığınız fırın tepsisini lütfen gıdalarınız için kullanmayın. Çünkü ne olursa olsun bu hamurlar kimyasal ürünler ve kimyasala maruz kalmayın. Fırından çıkarttığımız malzemelerimizi önüme dizdim. Bir tane küpe için gerekli olan malzemeleri dizdim. Aynı zamanda birleştirmek için bize gerekli olan malzemelerden birisi zincir. Bu zincirin bir halkasının kalınlığı 3 mm. Burada halkalarımız var birleştirmek için. Halkalarımızın bir tanesi 5 mm. Ayrıca çiviye ihtiyacımız olacak. Bir de küpelerin uçları. Çivi dediğim malzemeyi de birazdan çıkartacağım. Şimdi bizim karga burnuna ihtiyacımız var. Daha önceden soktuğumuz bu çivileri çıkartıyoruz. Hızlı yapıştırıcıyla onları birbirine sabitleyeceğiz. Bunun için kağıdıma birazcık hızlı yapıştırıcı döküyorum. Hızlı yapıştırıcıya eliniz temas etmesin. Ucuna birazcık geldikten sonra çıkarttığınız yerden tekrar geri sokabilirsiniz. Birazdan sabitlenecektir. Şimdi geri kalan diğer limonlarımı da hızlı yapıştırıcıyla sabitlemeye devam ediyorum. Karışmaması için de sabitlediklerimi kenara ayırdım. Limonlarımız hazır. Şimdi onları yavaş yavaş zincirlerimize geçirmeye başlayacağız. İlk etapta hiçbir halka yardımına ihtiyaç duymadan zincirlerimizin uçlarına birer tane limonumuzu geçirebiliriz. Bazen elinizden kayabiliyor. Şimdi de en baştaki küpelerimize geçireceğiz. Bunun için 8 milimlik halka kullanıyorum. Burada bu halkalar kalın olduğu için çift karga burnuna ihtiyaç duyuyoruz. Bu arada bu çift karga burnunun bir avantajı da zinciri halkayı sıkıştırırken çok daha sağlam sıkıştırma avantajımız oluyor. Yani kolay kolay kopma olmuyor. Gördüğünüz gibi burada sıkıştırıyorum zincirimi. Allah. ...8 milimlik halkamı alıyorum. Çift karga burun yardımıyla açıyorum. Bir ucunu küpemin başına, bir ucunu da
zincirime geçirip bunu kapatıyorum. Şimdi bundan sonrası için bizim küçük 5 milimlik halkalarına ihtiyacımız olacak. Ben ilk etapta zincire geçirip burada yaptığım bir ölçü var. Aynı ölçüyü yapmak istiyorum. O yüzden ilk zincirimden, yani ikinci zincirimden, daha doğrusu ikinci halkamdan bunu geçiriyorum ve sabitliyorum. Aynı işlemi diğer küpem için de yapıyorum. Diğer küpemin teki, daha doğrusu. Bu işlemler birazcık elinizi oyalayabilir ama sonuç harika olacak, size söz veriyorum. Evet. Şimdi geldik bir diğerine. 2 zincir sonra, 2 halka sonra diğer limonumu geçireceğim. Taktığımdan 1-2 sonra diğer halkamı geçirdim. Aynısını diğer teki için yapacağım. Geçirdiğim zincirden 1-2 sonra, yani üçüncüsüne üçüncü limonumu geçirdim. Ve ikisinin arasındaki bir yere de son bir tek için son limonu geçiriyorum. Çok önemli değil burada ölçü. Göz kararı yapabilirsiniz. Maksat ortalama bir doluluk olsun. Siz arzu ederseniz 4 limon yerine daha fazla limon da tercih edebilirsiniz ama bence 4 limon gayet yeterli oluyor. Yine 3. ile 4. arasındaki bir yere bu limonumu da geçirdim. Şimdi sıra geldi yapraklarımıza. Halkalarından yaprakları geçiriyorum. İlk önce en üstteki zincire, hatta küpenin kendi zinciri de olabilir bu. Yukarısı dolu gözüksün istiyorum çünkü. Evet. Sıkıştırma işlemi yaparak koydum. Bu sefer önce bir tane küpemi tamamen bitirmeyi planlıyorum. Göz kararı da yerleştirebilirsiniz. Gözünüze dolu gelsin. Nerede güzel duracaksa oraya yerleştirebilirsiniz. Ben araları tercih ediyorum. 2 limon arasındaki boşlukları tercih ediyorum. İlk başta geçirirken bazen zorlanabiliyoruz boşlukları bulmakta. Bu zincir bana küçük geldi, sığmadı. O yüzden vazgeçiyorum bunu kullanmaktan. Büyük olan zinciri, halkayı kullanacağım şimdi.
Olmadığı anda çok fazla zorlamanıza gerek yok. Bir sonrakine geçebiliyorsunuz. Bir sonraki zincir, daha büyük zinciri kullanabiliyorsunuz. Evet. Şimdiden çok güzel gözükmeye başladı. Son yaprağımı, pardon, yine büyük halkayı tercih edeceğim. Son yaprağımı da ikisinin arasındaki bir halkadan geçirip sıkıştırıyorum. Sağlamlıyorum. Ve küpemiz hazır. Çok tatlı olacak. Evet, limonlu küpelerimiz hazır. Birlikte adım adım yaptık. Bunun gibi daha fazla video görmek isterseniz, daha fazla küpelerimin yapım aşamalarını görmek isterseniz lütfen kanalıma abone olun ve yorumlarda istediğiniz küpeleri yazarsanız eğer size özel o videoları da çekmeye devam edebilirim. Görüşmek üzere.